Yani kızlar, eğer Türkseniz ve pipiniz yoksa kezbansınız. Selam. Az önce lehçe ile ilgili yaptığım videoyu çekmeyi bitirdim aslında. Ve şu an bir tane daha video çekiyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Benim böyle 5-6 ayda bir videolarımdan biri fazladan görüntülenme almaya başlıyor. Hani YouTube öneriyor diğerlerine falan. Şimdi de Pavel'le yaptığımız işte Türk düğünleri, Polonya düğünleri karşılaştırdığımız video hızla görüntülenme almaya başladı son 2 gündür. Ama böyle hızla görüntülenme geldiği zaman saçma sapan, rastgele, alakasız insanlardan saçma sapan, iğrenç yorumlar da geliyor. Ve şu an biz bu dönemlerden birindeyiz. O yüzden sizinle bu gelen yorumlar hakkında biraz konuşmak istedim. Şimdi size birkaç tanesini okuyayım mesela. Alayınız kaşarsınız amık. Hem de Ruslardan daha azgınsınız. Senin ben tipini didiyim. Şuna bak. Zaten Erasmus'ta çoğunuzun ne boklar yediği biliniyor. Polonya'da bir Kezban diye film olsa başrolünde kesin seni oynatırlar. Az ırıspı değilsin ha. Seni ama eninde sonunda döneceğin yer yine Türklerin yanı olacak. O yanındaki orası burası oynayan gay tipli herif seni iyi bir becerip gönderecektir. Senin de benim de hepimizin bildiği bir gerçek. Kezban. Sen kendini ne zannediyorsun? Kezban. Konuşmalara bak. Adamda zihinsel engel var galiba. Üzüldüm. Türk kızıyla birlikte. Dünya kadınlarının arasında en aptalı, çıkarcı, şekilci ve ucuz zihniyetlisi. Videoyu çekenden bahsetmiyorum genel olarak. Günahın büyük olmalı ki Allah sana böyle bir şaklabanla yaşaman için büyük bir ceza vermiş. Tövbe edip özüne dönmezsen yaşayan ölüden farkın olmaz. Benden söylemesi. Polonyalı kızlar dururken senle sevgili olduysa o çocuk bayağı sıkıntılı desene. Allah akıl versin. Koskoca Türkiye'de bir erkeğe kendini beğendirip arkadaş bulamadın da Allah'ın rezil yaşama mahkum ettiği Doğu Avrupalı, üstelik de Polonyalı. Başak sen bu hayatta en büyük cezayı almışsın vesaire vesaire uzatmış. Bu keko Polonya'da o kadar ilik gibi hatun varken bizimkini ne yapıyor diye soruyoruz. Başak abla neden bu kadar kızdın ki? YouTube bize burada yorum hakkı veriyor. Eğer videolarına yorum yapmamızı istemiyorsan yorumlara kaparsın, bu kadar basit. Şimdi sen bu Polak'a sorsana. Neden attan inip eşeğe biniyor? Polonya'da o kadar müthiş kız varken senin gibi yeşil saçlı yerden bitmeyi ne yapıyor? Binmek fiilde çok anlamlı oldu burada. Ehe 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 ehe. Taş gibi Rus ve Ukraynalı kadınlar, Rus ve Ukraynalı yani İskandinav erkeklerinin hayrını görmemiş, sen mi göreceksin bu kezban halinle? O bahsettiğin erkek farklı tatlar canı istemiştir ve seni bir güzel beceriyordur sabah akşam. Bütün mesele bu yani. Ama çok şanslı değilsin. Neden mi? Çünkü biz Türk erkekleri orası burası ellenmiş, başka milletin erkekleri tarafından sürtük muamelesi yapılmış kadınlara defolu ve ikinci hatta üçüncü el kadın muamelesi yapıyoruz. Üzgünüm tatlım. Yani döneceğin bir kürkçü dükkanı dahi bulamayacaksın. İyi bir becerildiğinle kalacaksın. Bari zevkini çıkarmaya çalış bence. Mustafa! Demek bana defolu, ikinci hatta üçüncü el kadın muamelesi yapacaksın ve dönecek bir yerim olmayacak. He? Çok üzüldüm. Bu nasıl bir özgüven bir de hani sanıyor ki ben Pavel'le ayrılırsam eğer döneceğim gideceğim Mustafa çok özür dilerim, çok pişmanım bir Polonyalıyla beraber olduğum için, lütfen beni kabul et, kürkçü dükkanına dönmek istiyorum, lütfen beni al Mustafa diyeceğim. O beni kabul etmeyecek. Ay bak şimdi, niye bir kız cevap vermiş işte ezik falan demiş. Mustafa gene başlamış. Niye ezik olayım ki be kaşar? Rus kızları çoğunlukla Türk erkeklerinden hoşlandığı bir ortamda hem de. Ben sana acıyorum. Hangi milletten olursa olsun erkekler aynı kadınlardan çabuk sıkılır ve farklı arayışlar içine girer. Bunun Rusu, Türk'ü falan yok yani. Tek farkı şu, biz kullanıp peçete gibi atılan senin gibi kızları kaşar diye tanımlayıp damgalıyoruz. Ruslarda bu normal bir durum. Yani Rus erkeklere göre kaşar veya sürtük olmayabilirsin. Bence dönme sen Türkiye'ye. Mustafa, senin için kaşar ya da sürtük olsam ne fark eder be gülüm? Kendini nasıl bir önemsemektir bu ya? Vesaire vesaire. Örnekler bunlar. Hepsini okumayacağım. En önce konuşacağımız konu kezban konusu. Çünkü bu kelime nasıl anlatayım bilemedim. Şimdi ben bundan birkaç hafta önce bu konuyla ilgili tekrar bir video çekmek istemiştim. Ama ondan sonra hafıza kartım bozuldu falan filan, çekemedim, o kaldı. Ama bu videoyu çekeceğim zaman Instagram'da size sormuştum. Kezban ne demek diye. Şimdi orada gelen yorumlardan okuyorum size.
Kezban bence hayatta tek amacı evlenip çocuk yapmak olan, sürekli olarak başkalarına bok atan, hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde saygı duymak yerine kendince ona kötü lakaplar takan, başkalarının hayatına karışmayı kendinde hak gören insandır demiş. Kezban aslında özünde bir isim olup ama toplumun güzellik kriterine uymayan veya kız kriterine uymayan kızlara toplum tarafından verilmiş bir lakap. Sert davranmak, güçlü olmak, kıllı olmak gibi de düşünülüyor. Sana diye cevaplar da gelmiş. Bıyıklı ve kıllı kızlara, kendini olduğundan farklı göstermeye çalışıp beceremeyenlere, kendini bir birey olarak değil de bir kazanım, bir ödül olarak gören canlılar. Kıskanca, genelde biz bakımsız kızlara diyoruz. Genelde süslenmeyi sevenlere deniliyor. Open mind olmayan, yani kapalı görüşlü olanlara. Kültür yoksunu olan kızlara. Sadece kendinde varmış havası ile takınan tipik Türk kızı. Tipik Türk kızı. Salaklara. Genelde gündemden geri kalmış insanlara. Kadın dediğin diye başlayan cümleler kuran maço erkeklerden hoşlanan kızlara. Kendini Kezban olarak görmeyen herkes. Bu güzelmiş. Bütün iyi niyetimizden sadece seks çıkarımı yapan kızlara. Şimdi gördüğünüz gibi Kezban kelimesinin belli bir anlamı yok. Herkes kafasına göre bir anlam bindirip bu kelimeye herkese Kezban diyebilir. Yani kızlar, eğer Türkseniz ve pipiniz yoksa Kezbansınız. Ben de Kezbanım. Sen de Kezbansın. Sen de Kezbansın. Hepimiz Kezbanız. O yüzden benim videomu izleyen rastgele bir insanın çıkıp orada yorumlarda bana "Ha Kezban, ha Türk kızı" falan demesi beni aşağılayabildiği anlamına gelmiyor. Beni sinirlendiren kısım böyle bir çabaya girmeleri. Başka bir konu da bana ırıspı denilmesi. Bunu açık açık söylemeyeceğim, bilmiyorum. Ağzım gitmiyor. Irıspı, anladınız siz ne demek istediğimi. Bunun sebebi de sevgilimin Polonyalı olması ya da bazıları için direkt sevgilim olması. Ama genellikle sevgilimin Polonyalı olması. Eğer ben bir Türk erkeğiyle sevgili olsaydım ırıspı olmayacaktım. Sevgilimin milliyeti beni ırıspı yapıyor. Ya da eğer benim bir pipim olsaydı ve sevgilim gene Polonyalı olsaydı o zaman ben kral, helal olsun nasıl kazanmış Polonyalı kızı falan olacaktım. Ama işte pipim olmadığı için ve Polonyalı birine aşık olduğum için ırıspıyım. Ve onun dışında benim sevgilim beni sevmiyor. Çünkü o kadar güzel Polonyalı kızlar varken beni ne yapsın, değil mi? Bunu açıklama gereği gerçekten var mı bilmiyorum ama arkadaşlar, herkes sizin gibi koku düşkünü değil. Herkes sizin gibi bir kadının memesine, totosuna bakarak beraber olacağı kadını seçmiyor. Ve eminim ki sizin yanınızda da ilik gibi Polonyalı hatunlar yok. Belki de derdiniz bundan, ki ben de çirkin bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ki olsam bile bu sizi ilgilendiren bir durum değil. Ve işte sevgilimin beni sevmediğini iddia edenler, benimle işte birkaç ay oynayıp beni bırakacağını söyleyenler ya da işte Katowice'ye götüreyim, alem yapalım onunla biz bir görsün diyenler. Arkadaşlar, yani bu çocuğu ben zorla tasmasından tutup getirmiyorum buraya, değil mi? Ben tabii ki de ilişkimi size kanıtlamak gibi bir amaç içerisinde değilim. Öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Sadece şu noktaya değinmek istiyorum. Neden bir insan kendi milletinden olan bir insanı sebepsiz yere aşağılama ihtiyacı duyar? Bunun sebebi benim için çok açık. Aşağılık kompleksi. Bu kadar. Benim sahip olmak istediğim hayata sahip olamayıp belki de Polonyalı bir sevgili hayalleri kurup, çünkü onlar için bu acayip ütopik bir şey ya, hani Polonyalı, Slav kızlar, ilik gibi. O kadar ütopik bir şey ya bunlar için. Elde edemiyor bunu ve kendinden aşağıda gördüğü bir insanın, bir kadının onun çok ütopik gördüğü bu şeyi elde etmesini hazmedemiyor. Ya da bunun tam tersi de mevcut. Sen Türk bulamadın mı da o gevurla beraber oluyorsun. İğrenç. Polonyalılar Avrupa'nın Kürtleridir vesaire vesaire. Birincisi, o konuya zaten bu videoda girmeyeyim. Onun hala aklımda bu konuyla ilgili yapacağım video. Kürtlere olan ırkçılıkla ilgili.
Avrupa'nın Kürdü ne demek? Hem Avrupalıya ırkçılık hem Kürde ırkçılık. Ne olmuş? Bana da demişler mesela ay Kürde benziyorsun. Bunu hakaret olarak mı algılamam lazım? Neyse diğer kısımda işte benim sevgilimi ezen, işte ne bileyim sünnetsiz, kokuyordur, işte Polonyalılar hırsız, kendi milletinden birini bulamadın mı falan diye bunun ters olanı da var. Bu daha da büyük bir aşağılık kompleksi benim için. Şeyi yediremiyorlar mesela. Bizim Türk kızımızı gevurlar çalmış. Ben onun malıyım ve malı çalınmış gibi hissediyor adam. Başka neler var işte İngilizce aksanın neden böyle, neden kraliyet ailesindeki gibi konuşmuyorsun vesaire vesaire. Bunlara hiç girmeyeceğim. Türk'üm çünkü. Türk olduğum için Türk aksanım var. Bu kadar. Irıspı kelimesiyle ilgili bir saniye. Ona da girmedim. Bir dakika ona girmem lazım. Bana ırıspı demeniz de beni pek germiyor. Hani şu açıdan germiyor. Irıspı kelimesi de aslında bir hakaret değil. Neden? Çünkü ırıspının anlamı ne? Çok seks yapan kadın mı? Ya da seks işçisi mi? Yani fahişe diyen de çok oluyor hani. Aynı anlamdalar. Benim için kimsenin cinsel hayatı başka hiçbir kimsenin işi değil. O yüzden senin birinin çok fazla seks yaptığını söylemen bir, bu doğru demek değil sen öyle düşünüyorsun diye. İki, doğru olsa bile kötü bir şey değil. Seks işçisi değilim ama olsam bile sana ne? Bu da bir meslek yani. Senin beğenip beğenmemen, senin başka birinin cinsel hayatından memnun olup olmaman hiçbir şeyi değiştirmiyor. Böyle başıma ağrılar girdi. Kendi kendimi burada bir de galeyana getirdim videoda da. Bir dakika ya, bir dakika. Bitmiyor. Başka bir değinmek istediğim konu da var. Ben bunları şimdi bazılarına cevap veriyorum. Hani şeylere cevap veriyorum. Daha hani bazıları öyle saçma bir yorum bırakıyor ama sonra başkalarına cevap veriyorlar falan. Daha mantıklı bir insan gibi bir hava bırakıyorlar bende. O zaman anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki işte bak böyle falan diyorum. Ondan sonra bunlar iyice kuduruyorlar. Cevap verdiğim zaman iyice kuduruyorlar. Vermemeye çalışıyorum artık ama iyice kudurup iyice hakaret etmeye falan başlıyorlar. Sonra ben de bazen sus be gerizekalı falan diyorum. O zaman da geliyor. Şöyle bir yorumlar geliyor. Madem eleştiri kaldıramıyorsun, YouTube'da video yapma. Ya da yorumlara kapat. Arkadaşlar, canlarım. Eleştiri ne demek biliyor musunuz? Mesela ben bir video yaparım. Sonra sen o videoya dersin ki Başak çok uzun olmuş. Biraz daha kısa yap. Ya da Başak bak şurası sıkıcı olmuş. Burasını atsaymışsın daha iyi olurmuş falan dersiniz. Bu eleştiridir. Ama sen gelip benim hayatım hakkında bir yorum yapabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Ben hayatımı oraya koyuyorum. Sen izle diye koyuyorum. Sen gelip bana akıl ver ya da bana ırıspı de, onu de, bunu de diye değil. Sen birine ırıspı dediğin zaman bu hakaret oluyor. Eleştiri değil arkadaşlar. Yani bunu açıklamak gerçekten gerekli mi? Gerekli demek ki. Açıklamaya tekrar çalışıyorum. Hakaret eşit değildir eleştiri. Ve tabii ki de yorumlarımı senin gibi gerizekalılar yüzünden kapatmayacağım. Neden? Çünkü bir sürü normal insan da var. Bana adam gibi yorum yapan, işte video ile ilgili yorum yapan ya da eleştiri yapacaksa da insan gibi yapan bir sürü yorum var. Ve ben bu yorumları okumayı seviyorum. Ve yorumlarda insanlarla konuşmayı seviyorum. Hayatımı eleştiremezsiniz. Hayatım benim hayatım. İstediğim gibi yaşayacağım. İstediğim gibi paylaşacağım. Video ile ilgili eleştirin varsa dinliyorum. Ama hayatımı eleştiremezsin. Bana hayatımla ilgili sormadığım zaman bir fikir belirtemezsin. Ve bu kanalda tolere edilmeyen şeyleri söylüyorum size. Hadsizlik, kendini bilmezlik, ırkçılık, homofobi, cinsiyetçilik. Bunlar bu kanalda yok. Böyle. Bu video böyle. Koyar mıyım, koymaz mıyım hiçbir fikrim yok. Görüşürüz hadi. Bu kadar.